Yarın 8 santim oluyorsun. Ben 8 santimde daha büyük şeyler bekliyordum. Daha büyük acılar, ağrılar, daha büyük gerginlikler. Seninle daha önce ilk haftada böyle bir video çekmiştik. Evet, Beraber gerçekten öyle bu oldu. yolları açtık. Psikolojik anlamda yaşadığın şey tam olarak neydi? Merhaba arkadaşlar, Live Life Toller kanalındayız ve bugün yanımda baş fizyoterapist İlayda var. İlayda'nın bana soruları olacakmış, o soruları cevaplayacağım. Buyurun, ne sormak istersiniz bana? Teşekkür ederim benim Rica ederim. adıma giriş yaptığınız için. Minnettarım. Seninle daha önce ilk haftada böyle bir video çekmiştik. Evet. Diğer hemşire ve diyetisyen arkadaşımla beraber. Bugün sen Uzadın. kaçıncı haftandasın? 2. ayımdayım. Tam bugün 2. ay. Ameliyatın 2. ayı. 2. ayı ve sen 60 bin var ya. yarın 8 santim oluyorsun. Biz seninle ilk videoyu çektiğimizde sen daha 1-1,5 santim bile yoktun ve şu an Sanki bebekmişim de büyümüşüm gibi. Küçücüktün ya. Şu kadarcık bebeydin. Evet, beraber gerçekten öyle bu oldu. yolları açtık. Bazen güldük, bazen ağladık, Evet. yorulduk. Ama sence hızlı mı geçti süreç? 8 santimsin yarın. Ne hissediyorsun? Ya dönüp bakınca tabii diyorsun, hızlı geçti diyorsun ama işin içindeyken biraz öyle olmuyor. Zor bir süreçti biraz. Herkesin kaldırabileceği, atlatabileceği bir süreç değil bence. Özellikle psikolojik olarak. Yoksa ağrı acı konusunda katlanılabilir bir şey. Sadece orada psikolojik olarak sizi yoran etkenler var. O birazcık yordu. Onun dışında ağrı sızı oldu tabii ki ilerleyen zamanlarda. İşte 4-5 santimlerde inflamasyon geçirdim. Sol alt pinde. O biraz canımı sıktı. O çok canımı yaktı. Onun dışında pinlerle alakalı çok büyük sorun yaşamadım. Onun dışında kas ve sinir gerginliğiyle alakalı çok büyük bir problem yaşamadım. Ama genel olarak şu an bir ağrı mevcut. Akşamları özellikle uyku kaçıran ağrılar mevcut oluyor. Ama onlar da dediğim gibi katlanılmayacak ağrılar değil. Sadece uyku kaçırdığı için keyif bozan ağrılar oluyor. Uyku kaçırıyor diyorsun ama mesela gün içinde kaç saat uyuyorsun toplam? Uyuyorum ya ben. Yani minimum 8 saat falan, 7-8. Bu uykunun kaçmış hali ise kaçmamış hali. Ama şöyle çok kesik kesik uyuyorsun ya, sinir bozuyor. İşte gecenin 2.30'unda 3'ünde uyanıyorsun. Sonra tekrar uyuyorsun falan. O uyanmalar canımı sıkıyor, psikolojimi etkiliyor. Ama hani uykusuz kalmıyorum çok fazla. Bazen çok nadir 5 saat uyuduğum da oluyor. Ama onun dışında şu an 8 santime göre his olarak ben gayet iyi hissediyorum. Yani ben 8 santimde daha büyük şeyler bekliyordum. Daha büyük acılar, ağrılar, daha büyük gerginlikler. Mesela sol bacağımda yürürken hiçbir gerginlik yok. Yatarken, kalkarken, otururken. Sağ bacağımda biraz gerginlik var. O da büyük ihtimal sağ bacağımın biraz daha güçlü olmasından kaynaklı. Dediğimiz gibi kuvvetli kas evet. daha çabuk geriliyor. O yüzden sağda biraz daha fazla problem yaşıyoruz ama dediğim gibi ve senin de dediğin gibi çok minimal geçiriyorsun aslında. Hem ağrı yönünden hem gerginlik yönünden. Şeyi merak ediyorum. Az önce mesela ağrı çekilebilir bir ağrı dedin ama psikolojik yönden seni çok yorduğunu söyledin. Psikolojik anlamda yaşadığın şey tam olarak neydi? Hani aslında diğerlerine göre daha şanslısın. Çünkü burada çok fazla yurt dışından gelen hasta var. Ailelerinden ayrı 3 ay geçiriyorlar ama sen burada hani arkadaşlarınla görüşebiliyorsun, kız arkadaşınla sık sık görüşüyorsun. Hani aslında motivasyonun biraz daha yüksek diğerlerine göre. Seni mesela en çok yoran neydi psikolojik anlamda? Ya tabii şöyle, hep söylüyorum, bunu kendi isteğinle yaptığın için, kendi isteğinle bu sürece başladığın için eski hayatınla kıyaslıyorsun bu durumu. Diyorsun ki bunu ben kendime yaptım. Aslında benim hayatım böyleydi diyorsun. Orada aslında kazandığın şeyi, yani orada uzuyorsun bir yandan, onu göz ardı edip sadece kötüye odaklanmaya yönelik psikolojin oraya gidiyor yani. Sadece kötüye odaklanıyorsun. O yönde bir sorun yaşıyorum ama tabii işte arkadaşlarım geliyor, işte dışarıda çıkabiliyorum, kız arkadaşım da geliyor, işlerimi de yürütebiliyorum uzaktan. O konuda motivasyonum hep var. Ama dışarıda mesela kendi sosyal hayatımda ufacık bir sorun yaşadığımda ve buradaki sorunlarla birleştiğinde o büyüyüp aslında beni çok etkiler hale geldi. Normal hayatta olsa belki o çok kolay çözülebilecek bir şeyken onları atlatmak biraz zor. Ve işte eskisi gibi oturamıyorsun. Mesela çok uzun, ben şu an böyle oturamıyorum. Ağrı geliyor çünkü bacaklarıma. İşte uzatmam gerekiyor falan ayaklarımı.
İşte bunları böyle düşününce ulan yani hani oturamıyorum bile falan diyorsun kendi kendine hani uzun süre. Aslında oturabiliyorsun hani ve boyun uzuyor ve çok artık 2 hafta kalmış mesela ve 10 santim uzamışsın. Onu düşünmüyorsun da oturamıyorumu düşünüyorsun aslında. İşte orada motive olmak biraz mesele. O motivasyonu yakalamak biraz beni yordu her seferinde. Peki böyle hissettiğin dönemlerde kendini hatırlattığın bir şey var mıydı? Vardı. Ben tam söylemiş miydim bunu sana? Tam ben ameliyata girmeden önce gece sokakta video çektim. Bir 6 dakikalık bir video. İşte bu ameliyatın neden gerekli olduğu, neden buna ihtiyaç duyduğum, şu an böyle bir acı, böyle bir ağrı hissediyor olabilirsin ama bunu neden hissediyorsun diye kendime geçmişten geleceğe bir video bırakmıştım. Motive etme amaçlı. Geçenlerde çok zor bir artık durumda kaldığımda hani motivasyonun düştüğü noktada onu izledim. Ve çok iyi geldi. Ve ben de mesela psikolojim işte bozulduğunda, motivasyonum düştüğünde aslında hep kendimle motive olan bir insanım. Kendimi toparlayan bir insanım. Orada yani süreci kendime anlatıp bak şu an ağrı çekiyorsun, acı çekiyorsun ama bunun işte ileride faydalarını göreceksin deyip kendime bir video çekmiştim mesela. O iyi gelmişti. O zaman gelecek hastalara böyle bir tavsiye verebiliriz belki hani motivasyonunu kaybettikleri noktada yine kendinden bir anekdot izleyebilecek konumda gelirlerse belki kendilerini daha çok motive edebilirler senin Evet. gibi. Yani siz mesela burada anlatıyorsunuz bunun hani nasıl bir süreç olduğunu, aslında normal olduğunu, bunun faydalarını, ileride ne yaşayacağını ama insanın bunu kendi kendine söylüyor olması geçmişi de hatırlatıyor. Evet ben buna neden karar vermiştim ve şu an evet bu sorunu çekiyorum, çekeceğimi de biliyordum ve buna ben ne oldu da hazırlandım. Bunu unutuyoruz aslında. Bunu unutmamak için o geçmişten bir parçayı izlemek, görmek, dinlemek, kendinden dinlemek çok faydalı. Belki gelecek hastalara, gelmek isteyenlere öyle bir şey önerilebilir yani. Bu benim için neden gerekli? Ben bunu neden yapıyorum? istedim? Bu kadar acı çekiyor olabilirim, ileride çekecek olabilirim ama bu acıyı neden çekiyorumu konuşup kendilerine bir video alsınlar. Burada çok büyük problem yaşarlarsa onu izlesinler, rahatlarlar. Son bir şey sormak istiyorum. Burada dediğim gibi hani Türk hasta sayısı parmakla sayılacak kadar az ve hani çok fazla yurt dışından gelen insan var. Çok farklı kültürler var. Burada sen kendini nasıl hissediyorsun? Bu sana ne kattı? Artısını, eksisini? Yani burada kendin gibi insanları gördüğün zaman şey oluyorsun daha böyle işte aslında herkes de benim gibi burada ve onlarla konuşuyorsun. Onların da aynı ağrıları oluyor, onların da aynı acıları oluyor. Psikolojik durumları da aynı oluyor. Aslında onlarla konuşup bunu görebiliyorsun. Türk olmanın avantajı da şu, yabancı dilinle pratik yapabiliyorsun. Ben işte hastalarla burada İngilizce konuşuyorum, konuşmak zorundayım eğer istiyorsam. Onun artısı oluyor. Aslında birbirini bir şekilde motive ediyorsun. Senin ne kadar kaldı? İşte benim bu kadar kaldı. Aa iyi, güzel gidiyorsun. İyi sen de iyi gidiyorsun falan. Ya kime sorsam burada how are you desem herkes I am good. Ama bakıyorsun ağrısı var yani ama herkes birbirini motive ediyor ve o şekilde süreç aslında çok da uzun değil yani 2,5 ay, 2,5 ayda bitiyor baktığın zaman. Aslında senden çok farklı bir insan bile şu an seninle bir ortak noktada buluşuyor. O yüzden Kader konuşacağınız çok fazla şey var. Çok teşekkür ederim Ben cevapların teşekkür için. ederim. 10'a az kaldı. Bakalım kaç yapacağız? 10 mu? 9 mu? 9,5 mu? 9,7 mi? Göreceğiz. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Teşekkürler. Kendisi utandığı için giriş yapamadı ve dedi ki girişi lütfen sen yap. O yüzden girişi ben yaptım bir YouTuber olarak. Halihazırda çok alışık olduğum için. Buyurun İlayda Hanım, sizi rahatlattım, bana sorularınızı... Utanmaktan ziyade benimle biraz dalga geçilmiş olabilir. Hayır işte bilene. Taklidinizi yaptım sadece.